Herkese merhaba. Bugün 3 temel malzeme ile yapabileceğimiz ve buzlukta tam 2 ay saklanabilen pandispanya tarifi yapıyoruz. Öncelikle kabımıza 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. 120 gram un. Ardından daha büyük bir kalıba 4 adet yumurtamı kırıyorum. Yumurtalar kesinlikle oda sıcaklığında olmalı. Eğer oda sıcaklığında değilse yumurtaları kullanmadan önce 10 dakika kadar ılık suda bekletebilirsiniz. Ardından 1 su bardağından 1 parmak kadar az 120 gram toz şekerimi yumurtaların üzerine ilave ediyorum. Ve 1 fiske tuzumu ilave ediyorum. Ben yumurtalarımı çırparken yumurta kokusu olmaması adına 1 paket vanilim ve 1 adet limonun kabuğundan rendeliyorum. Dilerseniz bu tarifi sadece yumurta, şeker ve undan da yapabilirsiniz. Yumurta ve şekerimi güzelce çırpmaya başlıyorum. Makinenizin gücüne göre bu çırpma 5 ila 15 dakika arasında değişebilir. Ara ara makinenizi dinlendirin. Motorunu bozmamasına dikkat edin. Bu şekilde aynı yönde çırparaktan istediğim kıvama gelmesini bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi yumurta ve şekerim kıvam almaya başladı yavaş yavaş. İstediğim kıvama gelip gelmediğini kontrol etmek için tabak testi uygulayacağım. Bunun için küçük bir tabağa kaşık yardımıyla harcımızdan alıyoruz. Üst üste koyduğumuzda eğer yayılma yapıyorsa doğru kıvamda değil, çırpmaya devam etmemiz gerekiyor. Evet, yine aynı yönde yumurta ve şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika daha çırpmaya devam ettim. Evet, artık tekrardan tabak testimi uygulayabilirim. Yine aynı tabağa harcımdan alıyorum. Ve gördüğünüz gibi ikinci kaşığı ilk koyduğum harcın üzerine ekledikçe küçük bir tepecik oluşmaya başladı. Bu doğru kıvama ulaştık demek oluyor. Evet, unumuzu eleyerek harcımızın içerisine ilave ediyoruz. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta unumuzun asla bir anda koymamamız gerekiyor ve karıştırırken çırpma olarak değil, alttan üste karıştırarak unu harca yedirmemiz gerek. Yoksa yumurta ve şekeri söndürebilir. Eğer öyle olursa da pandispanyamız istediğimiz gibi kabarmaz. Bu karıştırma işlemini yaparken tatlı bir kaşıktan yardım alabilirsiniz. Tarif aslında gerçekten çok basit ama temelde birkaç noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yumurta ve şekerimizi çırpıyoruz ve unumuzu ilave ediyoruz. Aslında temelde yaptığımız işlem bu. Fakat işte karıştırma unsuru olsun, çırpmadaki kıvam, bunlara dikkat ettiğimiz sürece gerçekten çok güzel bir pandispanya elde edebiliriz. Ve bu pandispanyayı 2 ay buzlukta saklayabilmemizden dolayı çok kullanışlı bir pandispanya tarifi. Buzluğa kaldırdıktan sonra kullanmadan bir gece önce buzdolabına alıp çözülmesini bekleyebiliriz. Ertesi güne hazır olmuş oluyor bu şekilde ve yumuşacık sanki ilk yaptığımız gibi haliyle kullanıma hazır oluyor. Evet, ben bunun için çember kalıp kullandım. 18 ve 20 santim tercih edebilirsiniz. Ben 18 santimlik bir kalıp tercih ettim. Ve burada çok dikkat etmemiz gereken bir diğer kısım ise harcımızı kalıba boşalttıktan sonra asla kalıpta bir düzeltme yapmıyoruz. Olduğu gibi fırına koyuyoruz. Kaşıkla üzerini düzeltmeye çalışmayın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirdim. Kürdan testi yardımıyla pandispanyanızın pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Pişen pandispanyayı fırından direkt çıkartmayın. Öncesinde fırının ağzını yarım açık bırakacak şekilde 10 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Daha sonra 10 dakika sonunda pandispanyamızı telin üzerine ters bir şekilde çevirip tamamen soğumasını bekliyoruz. Tamamen soğuduktan sonra pandispanyamızı kalıptan ayırabiliriz. Keki kalıptan ayırırken bıçağı mutlaka kalıba doğru tutuyorum.
Eğer pandispanyayı buzluğa kaldırmadan direkt kullanmak isterseniz pastanızı yapmadan önce bir gün öncesinde yapın. Pandispanya dolapta bir gece dinlensin. Evet, pandispanyamızı streç filme sararak muhafaza ediyoruz. Bu şekilde buzluğa atıp tam 2 ay buzlukta muhafaza edebiliriz. Bu pandispanya tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.